Hazreti Mevlana, gerek Türkiye gerekse dünyada ne olursan ol gel anlayışı üzerine kurulu felsefesiyle belki de adından en çok söz ettiren İslam düşünürlerinden bir tanesi. Öğretileri bugün dahi devam eden bir Allah dostu. Mevlana'nın öğretileri nesiller boyu aktarıldı ve günümüze kadar geldi. Ancak Mevlana hakkında günümüze kadar ulaşan başka bir sır daha vardı. Yaşamı boyunca birçok sırrın müstevlisi olan Mevlana'nın mezar odasına giren, deyim yerinde ise aklını yitiriyordu. Nasıl mı? Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Mevlana Celaleddin Rumi bir döneme damgasını vurmuş en önemli İslam düşünürlerinden biri olarak biliniyor. Hazırladığı Mesnevi günümüzde halen en önemli kaynaklardan bir tanesi. Moğolların Anadolu'yu işgale başladığında Moğolların tarafını tutarak Moğol ajanlığı yaptığı, Nasreddin Hoca'yı Haşhaşi suikastçilerine öldürttüğü iddia edilse de halkın ona olan güveni ve sevgisi hiçbir zaman eksilmedi. Tarihler 1273 yılını gösteriyordu. Mevlana da her canlı ölümü tadacaktır ayetinin tecellisi olarak ölümü tatmış ve onun deyimiyle düğüne gider gibi ölüme gitmişti. Yani şebi aruza gitmişti. Halk onu çok seviyordu. Ünü tüm Anadolu'ya yayılmıştı ve cenazesinde adeta insan seli oluşmuştu. O kadar kalabalıktı ki o günkü imkanlar ile mahşer yenini andıran kalabalığın içinden ebedi istirahatgahı olacak mezar odasına getirilene kadar tam 8 saat geçmişti. Naaşı İplikçi Camii'nden 500 metre ilerideki bugün yatmakta olduğu türbeye 8 saatte getirilmişti ama kalabalık sebebiyle defnedilemiyordu. Eski Türk geleneğine göre hayatını kaybeden önemli kişilerin mezarlarının altına zirri zemin yani zeminin altı anlamına gelen mezar odası yapılırdı. Mevlana da hayatını kaybettiğinde dervişleri ona toprağın altında bir mezar odası yaptılar ve oraya defnetmek istediler. Mezar odasının insanların gezdiği zeminden yaklaşık 4,5 metre aşağıda olduğu söylenenler arasında. Mevlana hayatını kaybettiğinde hızlı bir şekilde mezar odası yapılması gerekiyordu. Cenaze merasimine yetişmeliydi ve zaman öylesine dardı ki hiç vakit kaybetmeden dergahtaki dervişler işe koyuldu. Hatta yetişmesi için çevre dergahlardan da başka dervişler çağrıldı ve nöbetleşe mezar odasını yapmaya koyuldular. Yaptılar da. Ertesi sabah Mevlana'nın mezar odası hazırdı. Gün ağarmak üzereydi. Mezar odasından yukarı dervişler sıra sıra çıkarken elinde bir kavuk olan yine derviş kılığında bir kişi gelmişti. Mevlana'nın ikinci eşi olan Gere Hatun'un bir yakını olduğunu, elinde tuttuğu kavuğun ise yine Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e ait bir kavuk olduğunu ve Mevlana'nın vasiyeti üzerine mezarının yanına koyulması görevini aldığını söyleyerek mezar odasına inmek istedi. Dervişlerin hepsi hüzünlüydü zaten. Bu masum talep konusunda karşı koymadılar ve izin verdiler. Gelen kişi aşağı tam ineceği sırada Mevlana'nın yakın dostu ve Mesnevi'yi yazan kişi olarak bilinen Hüsamettin Çelebi'nin şeyhlerinden biri onu durdurdu.
"Siz hangi dergaha mensupsunuz?" diye sordu ve "Sizi bir yerlerden tanıyor gibiyim." diye eklemişti. Gelen kişi ise Gera Hatun'un yakını olduğunu tekrarladı ve son bir görev için geldiğini, kavuğu bırakıp dua edip çıkacağını söyledi. İzin verildi. Gün ağarmaya başlamıştı. Aradan uzun bir zaman geçmişti. Gün artık tamamıyla ağarmıştı. Mevlana'nın naaşı mezar odasına doğru yola çıktığı haberi geldi. Mezar odasının başında nöbet tutan dervişlerin aklına aşağıya inen kişi geldi. Naaş geliyordu ve artık orayı terk etmesi gerekiyordu çünkü uzun süredir oradaydı. Seslendiler ama çıkan olmadı. Hemen aşağıya bir derviş indi. Ancak indiğinde şok olmuştu. Çünkü aşağıda hiç kimse yoktu. Oysa merdivenlerin hemen başında birçok derviş nöbet tutuyordu. Öylece çıkıp gitmiş olamazdı. Biri görmediyse diğeri görürdü. Dervişlerden sorumlu olan ve kendisini durduran şeyhlerine haber verdiler. Şeyh gelmiş, aşağıya inmişti. Gerçekten de aşağıda hiç kimse yoktu. Ancak bir iz bırakmıştı. Bir kavuk. Şeyh kavuğu oradan aldı. Mevlana'nın naaşı geldi ve mezar odasına defnedildi. Buraya kadar her şey normaldi. Mevlana'nın yakın dostu ve Mesnevi yazarı Hüsamettin Çelebi'ye bu kavuğu götürdüler ve Mevlana'nın böyle bir vasiyeti olup olmadığını sordular. Hüsamettin Çelebi Mevlana ile çok yakındı. Günlerce tek bir odadan çıkmadıkları dahi oluyor, yedikleri içtikleri deyim yerindeyse ayrı gitmiyordu. Nihayetinde Mesnevi'yi Hazreti Mevlana ona yazdırmıştı. Bilmemesi imkansızdı. Ama böyle bir vasiyet duymamıştı. Hemen Gere Hatun'a ulaştılar. Ona da sordular vasiyeti ama onun da haberi yoktu böyle bir vasiyetten. Peki kimdi bu? Ne vasiyetinden bahsediyordu? Bu kavuk oraya niye bırakılmıştı? Hüsamettin Çelebi biraz kavuğu inceledi. Sonra bu kavuk Bahaeddin Efendi'ye, yani Mevlana'nın babasına, sarık ise Selahaddin Zergüp Efendi'ye ait dedi. Selahaddin Zergüp Efendi ise Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi'den önce yakın dostuydu. Kavuğu getiren şey o an beyninden vurulmuşa döndü. Çünkü bu söz ile o gece mezar odasına inmek isteyen kişiyi "Seni bir yerden tanıyorum" diyerek sorduğunu hatırladı ama tanıyamamıştı. Şimdi ise Hüsamettin Çelebi bahsedince hatırlamıştı. O gün gördüğü kişi Selahaddin Zergüp Efendi'ydi. İsmi geçince tanımıştı ve hatırlamıştı. Ancak şok eden başka bir detay daha vardı. Selahaddin Zergüp Efendi yıllar önce 1258 yılında hayatını kaybetmişti. Yani o olması imkansızdı aslında ama şeyh onu gördüğüne emindi ve kavuğun üzerindeki sarık da onundu. Kavuğu Mevlana ona hediye etmişti. Bu durum Hüsamettin Çelebi'ye tüm ayrıntıları ile anlatılınca iki sevgili birbirine kavuştu demişti. Selahaddin Zergüp Efendi, Şems-i Tebrizi Mevlana'yı terk edince ona yoldaşlık yapan, yanından bir an ayrılmayan, tüm servetini Mevlevi dervişlerine ve Mevlana'ya harcayan bir kimseydi. Bu esrarengiz olay dervişler arasında sır gibi saklandı. Mevlana'nın mezar odasına o tarihten sonra hiç kimse girmek istemedi. Hatta girenlerin tıpkı Selahaddin Zergüp'ün ölü olduğu halde canlı olarak gelmesi ve mezar odasında kaybolması gibi kaybolacağı düşünülüyordu. Bu olay uzun zaman hafızalardan silinmedi.
ve uzun bir zaman sonra devleti yöneten bir kişinin kulağına gitmişti. Ve ikinci sırlı olay da tam olarak burada başlıyordu.